Merhaba arkadaşlar. Action Fan'a hoş geldiniz. Bugün özel öğrencilerimle birçok basit malzemelerle harika deneyler keşfettik. İlk olarak balon beherin içerisine nasıl girer? Elimde bir balon ve cam bir beher var. Balonu bastırsam da içine girmiyor. Ama bakın içine bir parça kağıt yakıp attığımda içindeki havayı ısıtıyoruz. Balonu ağzına koyduğum an içindeki basınç azaldığı için açık hava basıncı balonu adeta beherin içine hapsediyor. İşte fiziğin gücü. Temassız güç, statik elektrik. Şimdi biraz büyü yapalım mı? Hayır, sadece statik elektrik. Balonu saçıma sürterek elektronla yüklüyorum. Bakın pet şişenin üzerindeki kaleme dokunmuyorum bile ama kalem beni takip ediyor. Görünmez bir bağ kurduk sanki. Değil mi? Evet, kalemi dokunmadan kalemi çevretiyoruz. Bakın. Çevirmek isteyen direkt çevirmek gerekiyor. Şimdi normalde su 100 derecede kaynar değil mi? Ama bakın bu şırınganın içindeki su ılık. Şırınganın ucunu kapatıp pistonu çektiğimde içeride bir vakum oluşturuyorum. Basınç düştüğü için su ısı vermemize gerek kalmadan kaynamaya başlıyor. Basınç her şeyi değiştirir. Tamam sen de dene. Al. Dev köpük ejderhası. En sevdiğimiz deneylerden biri. Basit bir ıslak mendil ve biraz bulaşık deterjanı. Pet şişenin ucuna mendil bağladık ve deterjanlı suya batırdık. Şimdi sıkı durun. Üflediğimizde ortaya çıkan bu bitmek bilmeyen köpükler öğrencileri mest etti. Üflemeden balon şişirme. Burada pembe pipetin bağlı olduğu balon var. Normalde şişiriyoruz. Balonu şişirdik. Normalde şişirme. Şimdi sarının bağlı olduğunu nasıl şişireceğiz? Balon şişer mi mesela sarıyla? Sarı, bunu gösterelim. Sarının ucu boşta. Kenan, sarının ucu boşta balon şişer mi? Yani şişmez ama Nasıl oldu? onun içindeki havayı çekiyor musunuz? Yoksa üflüyor musunuz? Zaten üfleyince şişmedi de demek ki çekiyoruz havayı. Ya aferin ya. Buradaki havayı çektiğimiz için diğer mavi balonlar şişmeye başlıyor. Ayırma hunisi ve gizemli balon. Hocam ben şimdi yeni görüyorum ama bak ve balonu şişiriyorsunuz. Ha tamam. Balon şişirdiği için oradaki havayı hapsediyorsunuz içinde. Öyle. Şimdi oradaki havayı hapsettiniz. Direkt böyle çekiyorduk değil mi? Vay be. Ayırma hunisinin bir ucuna balonu taktık. Üfleyip balonu şişiriyorum ve arkadaki vanayı kapatıyorum. Normalde havası inmesi gereken balon vana kapalı olduğu için şişkin kalıyor. Havanın kaçacak yeri yok. Basınç dengede. Ya açık ama Niye? ya Evet. Tabii ki bütün sırrımız şurası. Burayı eğer açık bir şekilde şişirirsek kalmaz ama buradaki havayı kesersek direkt bu şekilde kalıyor balon. Çünkü buradaki havayı sıkıştırmış oluyoruz.
Tamam. Açık hava basıncı bunu tutuyor. Eğer basınç olmazsa öyle kalır. Evet. Kağıdın inanılmaz gücü. Şimdi bir güç gösterisi. Masanın kenarındaki cetvele su şişesi bırakınca pat diye düşüyor. Ama cetvelin üzerine sadece 2 tane A4 kağıdı koyuyorum. Ve inanılmaz. Kağıtların üzerindeki açık hava basıncı o kadar büyük ki koca su şişesi cetveli yerinden oynatamıyor. Küçük şeylerin gücünü hafife almayın. Şişedeki cin. Sıra geldi en heyecanlı anlara. Hidrojen peroksitin içine potasyum permanganat ekliyoruz. Ve işte o efsane duman. Hangi şişenin içinden bir cin çıkıyor gibi değil mi? Bu egzotermik bir tepkime. Yani dışarıya müthiş bir ısı ve buhar veriyor. Ve işte final. Meşhur fil dişi macunu deneyi. Deterjan, gıda boyası ve potasyum iyodür ile hidrojen peroksit birleşince ortaya bu devasa köpük patlaması çıkıyor. Öğrencilerimin yüzündeki o şaşkınlık ve mutluluk her şeye değer. Bilim işte bu kadar eğlenceli. Bugün özel öğrencilerimle unutulmaz bir gün geçirdik. Bilimin engel tanımadığını bir kez daha gördük. Eğer bu deneyleri beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve Action Fan kanalına abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bilim yolculuğunda görüşmek üzere, merakla kalın.